Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Aslı Kaya Sayman. Hoş geldiniz Aslı Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Eskişehirlerden ta buralara kadar geldiniz. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi herkesin dişleri çok iyi olsun istiyor herkes. Ve dişlerde bu işte çarpıklar oluyor, işte çocuklarda oluyor, yetişkinlerde oluyor vesaire vesaire. Bunun içinde çözümler var ve bu çözümlerden bir tanesi de şeffaf plak. Bu şeffaf plak nedir, nasıldır? Bununla ilgili bize bir bilgi verir misiniz? Şeffaf plak tedavileri dışarıdan neredeyse hemen hiç belli olmayan, dişleri kaplık gibi saran, böyle transparan plaklarla yaptığımız bir ortodontik tedavi şekli ve günümüzde giderek daha sık kullanıyoruz bu şeffaf plaklarla tedavileri. Peki şeffaf plak tedavisinde ilk muayene nasıl oluyor? Ve hastalara bunu uyguladığınızda süreç nasıl işliyor? Şeffaf plak tedavilerinde biz ilk seansta hastalardan önce dijital bir kayıt alıyoruz. Yani ağız içinin görüntüsünü dijital kamerayla bilgisayar ortamına aktarıyoruz. Aslında direkt ağız içinin birebir kopyasını bilgisayar ortamında elde ediyoruz ve bu görüntü üzerinde olabilecek tedavi sonu halini hastaya daha ilk seanstan göstermek de mümkün. Eskiden bu yöntem yokken biz sadece işte dişlerin düzelecek, şöyle şöyle olacak şeklinde anlatıyorduk ama bu hasta için bir hayaldi. Sadece bir böyle hayalinde canlandırabileceği bir öngörüydü ama artık bunu somut olarak bilgisayar ortamında dişlerin alacağı son hali gösterebiliyoruz ve bu gerçekten de hasta için motive edici oluyor. O motive edilmiş hali de tabii ki tedavilere yansıyor. Peki hocam bunun bir yaş sınırı var mı? Çocuklarda da uygulayabiliyor musunuz şeffaf plağı? Evet, şeffaf plak tedavileri hemen her yaşta uygulanabilen tedaviler. Çocuklarda 7 yaşından itibaren biz bu şeffaf plak tedavilerini gayet güzel bir şekilde uygulayabiliyoruz. O yaştaki çocuklarda işte bir yandan süt dişleri düşüyor, bir yandan daimi dişler çıkıyor ve bazen bu daimi dişlerin çıkması için yeterli yer olmayabiliyor hasta ağzında. Böyle durumlarda örneğin şeffaf plaklarla çok güzel yer sağlayabiliyoruz. Mevcut ortodontik bir problem varsa bunu düzeltebiliyoruz. Oluşabilecek ortodontik anomalilerin önüne geçebiliyoruz. Yani çocuklarda bir de kullanım kolaylığı nedeniyle gerçekten rahat bir tedavi şekli. Erişkinlerde de biz bu tedaviyi çok sıklıkla kullanıyoruz. Çünkü estetik, dışarıdan bakıldığında belli olmuyor. Tedavi gördüğünüzü anlamadan tedavi süreci geçiyor ve dişler düzeliyor. Bu yüzden erişkinler tarafından da çokça tercih ediliyor. Yani aslında 7'den 70'e herkeste uygulanabilen bir tedavi şeklidir diyebiliriz. Şeffaf olmasından kaynaklı çocuklar da aslında bir utanma duygusu yaşamıyorlar sosyal ortamlarında. Evet, kesinlikle. Kişiler de kendi ya iş hayatlarına rahat bir şekilde devam etmiş oluyorlar. Evet. Peki şeffaf plak uygulamalarının sonuçları kalıcı mıdır? Ya da ileride bozulabilir mi? Şeffaf plak tedavi sonuçları gerekli önlemler alındığında kalıcıdır diyebiliriz aslında. Bütün ortodontik tedavilerden sonra biz ortodontistler dişler tekrar bozulmasın diye önlem alıyoruz. Mesela dişlerin arkasına ince ip gibi bir tel yapıştırabiliyoruz ya da yine şeffaf plakların devamı niteliğinde koruyucu plaklarımız var, onları kullandırabiliyoruz. Bu önlemler alınırsa eğer tekrar ortodontik bozukluk geri dönmüyor ve kalıcılığını sağlamış oluyoruz. Peki bu tedaviye başladığımız zamanla bitiş zaman arası ne kadar sürer? Yani tedavi süreci nedir? Bu çok kişiden kişiye değişen bir şey aslında. Hani yapılan tedavi şekline bağlı olarak, hastanın tedaviye uyumuna bağlı olarak çok değişken bir süreç. O yüzden hani tahmini bir süre belirlemek bu konuda mümkün değil. Ama şu önemli, hani şeffaf plaklarda örneğin hastalarımızın günde 20 saat kullanmasını istiyoruz plakları. Daha az kullanıldığında süreç uzayabiliyor. Çünkü biz istiyoruz ki 7 ila 10 gün arasında yeni plağa geçelim. Takma süresi 20 saatin altına düşüyorsa bunu 15 günde bir yapabiliyoruz. Zaten o zaman tedavinin etkinliği de azalıyor. Ya da çok iyi takıyorsa hasta, günde 21-22 saate çıkıyorsa 7 günde bir değiştir de diyebiliyoruz. O zaman atıyorum mesela 30 tane plak kullanacak bir hasta, tedavi 300 gün süreceğine 210 gün sürebiliyor. Yani 90 gün
kısalabiliyor. Aslında burada düzen ve disiplin ne kadar önemli. Çok değil mi önemli bu konu? tabii. Bütün ortodontik tedavilerde çok önemli. Peki burada şunu merak ediyorum. Çocuklarda bu süreç daha da az olabiliyor mu? Çünkü hani oluşum süresi daha yeni ya dişlerde, çocuklarda. Süre daha da kısa olabiliyor mu? Evet, çocukların kemik yapısı çok daha esnek olduğu için hani çocuklarda biz 5 gün ila 7 gün arasında yeni plağa geçmelerini istiyoruz. Dolayısıyla tedavi süreleri de çok daha kısa olabiliyor büyüklere göre. Çok daha hızlı oluyor. Peki bu uygulamalar ağrılı mıdır süreç anlamında? İkincisi, bunu kullanan kişilerde konuşma bozukluğu olabilir mi? Şimdi şeffaf plak tedavilerinde öyle çok büyük ağrılar hiçbir zaman yaşamıyor hastalar. Minimal düzeyde bir ağrı söz konusu. O da sadece ilk tedaviye başladığı birkaç gün ya da sonrasında, şimdi bu tedavi tek bir plakla geçmiyor. Plak dizisiyle geçiyor. Az önce belirttiğim gibi 7-10 günde bir değişen, her yeni plağa geçişteki 1-2 gün hafif bir rahatsızlık hissi duyabiliyor hasta. Ama bu hiçbir zaman kişinin günlük hayatını, sosyal hayatını etkileyecek düzeyde bir ağrı değil. Peki bu her yeni plağa geçişte yine uzman doktorumuzla bizim başvurmamız gerekiyor mu? Bu tedavi sürecinde doktora gitme sıklığımız ne oluyor? Bu soruyu iyi ki sordunuz, çünkü hastalar da bana hani şunu diyorlar: her yeni plak geçişinde biz size geleceğiz mi? Hayır, kesinlikle. Ben hastamı ne zaman göreceksem, örneğin 2 ay sonra göreceğim, 2 ay boyunca kullanması gereken miktarda plağı hastamın yanına veriyorum ve örneğin 7 günde bir yeni plağa geçmesini söylüyorum. Bu şekilde ilerliyor Kontrol sistem. hastalarda oluyor bir nebze aslında. Kontrol aralıklı olarak bizde, sonuçta bütün tedavi planını yapan ve onu kontrolde tutması gereken biziz. Ama kontrol aralığını uzun tutmak mümkün. Çünkü biz hastayı görmediğimizde de aslında bu tedavi devam ediyor. Çünkü hastalarımız kendileri plaktan plağa geçişi sağlayabiliyorlar, kendileri geçiyorlar. O yüzden de hekime gelmediklerinde de tedavi aslında aktif bir şekilde devam ediyor oluyor. Ama aralarda biz mutlaka görmek istiyoruz. Peki bu dijital ağız içi tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan bu plaklar ile daha önceden yapılan böyle ağız içi ölçümler, işte alçılarla yapılan işlemler arasındaki fark nedir? Tabii ki çok daha dijital tarayıcılarla ölçü almak çok daha kolay. Çünkü eskiden bu teknoloji yokken biz ölçü kaşıkların içine işte ölçü maddesi, hatta çok daha eskiden alçı doldurarak bu ölçü kaşıkları hasta ağzına yerleştirilerek ölçü alınıyordu. Bu da hasta için tabii hani konforsuz bir his o an. Çok mide bulantısı olan hastalar olabiliyor, ölçü aldıramayan hastalar olabiliyor. Bunlar da gerçekten hani aslında zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkıyordu. Şu anda bu gelişen teknolojiyle kullandığımız ağız içi tarayıcılarla biz 5 dakika gibi bir sürede hastanın ağız içinin birebir görüntüsünü bilgisayar ortamına aktarabiliyoruz. Ve hasta gerçekten de dişlerinin fotoğrafını çektirir gibi bir şey yaşadığı sadece. Son derece kolay. Peki tedaviye başladık. İşte çarpışıklar vardı veya işte sorunlarımız vardı. Şeffaf plak tedavisi önerdiniz ve buna başladık bu sürece. Bu süreç artık bitti, tamam sen hazırsın, istediğimiz sonuca geldik dediğiniz nokta neresidir? Yani siz tedavinin bitmesine nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi önce şeffaf plaklarla tedaviye başlayacağımız hastada ağız içinin görüntüsünü dijital olarak kaydediyoruz ve bilgisayar ortamında ağzın sanal bir modelini elde ediyoruz. Bunun üzerinde bir tedavi planı oluşturuyoruz. Dişleri nereden nereye ne kadar düzeltelim? Ağızdaki sorun nedir ve hangi hedefe ulaşalım? Ve tedavinin nihai halini aslında o dijital ortamda belirlemiş oluyoruz önceden. Nihai hali nedir? Dişlerin düzgün sıralandığı, alt üst dişlerin çok düzgün bir şekilde kapanışa geldiği, hastanın gülüş estetiğinin sağlandığı, artık hastamızın güzel bir şekilde çiğneme yapabileceği, gülebileceği bir konum elde ettiğimiz hale, son hali oluyor ve biz tedavi boyunca da bu son hale getirmeye çalışıyoruz. Ve tedavimiz sonlanmış Evet, oluyor sonlanmış başarıyla. oluyor. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Eminim buna ihtiyacı olan herkes de faydalanmıştır bu bilgilerden. Ortodonti uzmanı Doktor Aslı Kaya Sayman bizlerleydi, konuğumuzdu. Çok da yararlı bilgiler aldık kendisinden. Tekrar verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.